Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Taylor'ın albümlerini sıralayacağız. Bunu benden yapmamı yorumlarda bir kişi istemişti. Sena istemişti sanırsam. Ben de dedim ki o zaman neden yapmıyoruz? Tamam demiştim ona da. Başlayalım ama önce kategorileri tanıyalım. Ben de şuradan bakayım. En üstte yer alan kırmızı kategoride "Bende Yeri Ayrıdır" seçeneği var. Onun altında "Sık sık dinlerim." Onun altında "Mevsimsel dinlerim." Dördüncü sırada "Bir ara" yanlış yazmış. "Bir ara çok dinliyordum ama artık eskisi kadar dinlemiyorum" seçeneği var. En altta da "Beğenmedim maalesef" seçeneği bulunmakta. Aşağıda gördüğünüz gibi Taylor'ın albümleri var. Tüm albümlerini buraya koydum. Taylor's version'ları da koydum. Başlayalım. Debut benim sevdiğim bir albüm. Z kuşağı olarak Debut'u seviyorum. Ama "Bende Yeri Ayrıdır" diyecek kadar sevmiyorum açıkçası. Debut'u sık sık da dinlemiyorum. Debut'u ben daha çok mevsimsel dinliyorum. O yüzden mevsimsel dinlerim kategorisine koyacağım. İlkbahar geldiği zaman Nisan-Mayıs aylarında ben Debut'u dinlemeye başlıyorum. Fearless benim çok sevdiğim bir albüm. Eskiden çok fazla dinliyordum. Ta ki Taylor's version gelene kadar. Çünkü Fearless'ın Taylor's version'ı bence orijinal versiyonundan daha iyi, daha başarılı. O yüzden Fearless'ı bir ara çok dinliyordum kategorisine koyacağım. Speak Now. Evet, Speak Now'u da seviyorum. Speak Now'u en çok 19 yaşımdayken dinliyordum. Şu an pek sık sık dinlediğim bir albüm değil. Ama 19 yaşındayken o kadar fazla dinledim ki Speak Now'u suyunu çıkartmış bile olabilirim. Speak Now'u şu an dinlemediğim için bir ara çok dinliyordum kategorisine koyuyorum. Harika bir albüm. Red. Red çok iyi bir albüm. Red'i ben her sene mevsimsel dinlerim. Sonbahar geldiği zaman Eylül-Ekim aylarında Red'i dinlemeye başlıyorum. O yüzden Red benim için mevsimsel dinlerim kategorisinde. 1989 tüm albümü sık sık dinlemiyorum ama içerisinde sık sık dinlediğim çok fazla parça var. 5-6 tane parçasını sık sık dinliyorum. O yüzden bence albümü sık sık dinlerime koyabiliriz. Sık sık dinlediğim şarkılarda Style, Clean, New Romantics gibi parçalar. O yüzden 1989'da ben sık sık dinlerime koyuyorum. Reputation'ın yeri bende ayrıdır. Ben en üstteki "Bende Yeri Ayrıdır" kategorisi şimdi dolmaya başlıyor. Reputation'ı ben "Bende Yeri Ayrıdır'a" koyacağım. Koyabilirsem tabii. Evet. Neden ayrı? Çünkü Reputation çıktığı zaman ben Swift olmuştum. 2017 yılında. Lukovic Mimidu ile Taylor'ı sevmeye başlamıştım. Tabii ki 2014'te Shake It Off ve Blank Space'de Taylor'ı biliyordum ama 2017'de daha fazla kanım ısınmıştı. O yüzden Reputation yeri bende ayrıdır. Albüm zaten kusursuz. Albümün dönemi de kusursuzdu. Bize ait uygulama vardı, The Swift Life diye. Öyle herkesin sevdiği bir albüm değildi. Hatta size bir fun fact vereyim. Reputation çıktığı zaman günümüzdeki kadar sevilen bir albüm değildi. Aksine birçok insan bu albümü sevmiyordu. Taylor'ın bu dönüşümünden rahatsız olmuştu. Hatta Look What You Made Me Do çıktığı zaman, klibi çıktığı zaman yorumlarda çok fazla şöyle yazılar vardı. "Eski Taylor'ı özledim." İşte "I miss the old Taylor" yazıları bulunuyordu. Ama sonradan ne oldu bilmiyorum. Reputation birçok insanın favorisi oldu. Benim Reputation çıktığından beri favorim. O yüzden bende yeri ayrıdır. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Şu an çok fazla TikTok'ta Reputation editi görüyorsunuz diye Reputation çıktığından beri seviliyormuş gibi düşünmeyin. Sonradan patladı. Gelelim Lover'a. Lover harika bir albüm. Lover'ı çok seviyorum. Lover'ın da bende yeri ayrıdır. Birçok insanın aksine ben bir Lover stanım ve benim gibi Lover stan olan çok az insan olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Taylor'ın Spotify'da en çok dinlenen albümü olsa da Lover stan sayısı bence az. Çünkü çok fazla TikTok'ta, sosyal medyada Lover nefreti yorumlar görüyorum. Gereksiz yere nefret edilen bir albüm. Çok daha iyisini hak ediyor. Folklore bir anda çıkmıştı. Koronavirüs zamanı bir anda Taylor Folklore'u yayınlamıştı. Folklore'u bir ara çok dinliyordum. Ama eskisi kadar dinlemediğim için
dördüncü kategoriye koyuyorum. Evermore. Evermore da aynı şekilde keza bir ara çok dinliyordum. Ama artık o kadar dinlemediğim için dördüncü kategoriye koyuyorum. Evermore güzel bir albüm. Folklore güzel, Speak Now güzel. Ya bunların hepsi güzel. Yani beğenmezsem zaten beğenmedim kategorisine koyarım. Hani bu kategoriler sadece benim ne kadar sık dinleyip ne kadar sık dinlemediğim gibi oluşturulmuş kategoriler. Ben oluşturdum. Çünkü Taylor'ın albümlerini sıralamak gerçekten çok zor. Ben buraya yazsam işte ikonik, ne bileyim, efsanevi, ortalama falan yazsam koyamam. Çünkü hepsi zaten bana göre efsanevi. O yüzden mecbur dinleme sıklığıma göre sıralama yaptım. Midnight'ı ben sık sık dinliyorum. Midnight çıkacağı zaman da insanlar çok heyecanlıydı. Çünkü Taylor uzun zaman sonra yeniden pop albümü yapacaktı. Midnight'ı da ben sık sık dinlerime koyuyorum. The Tortured Poets Department geçen sene çıktığı zaman çok dinliyordum. Ama bu sene o kadar da dinlediğim bir albüm değil. O yüzden kendisini dördüncü kategoriye koyuyorum. Gelelim Showgirl'e. Galiba Showgirl seven bir tek ben varım. Çünkü hangi videoya bakarsam bakayım neredeyse herkes Showgirl'den nefret ediyor. Ben seviyorum. Upbeat albümleri zaten seviyorum. Showgirl'ü sık sık dinliyorum. Benim için yeri ayrıdır mı? Henüz değil. Onun için zaman geçmesi lazım. Ama Showgirl benim sık sık dinlediğim bir albüm. Fearless Taylor's Version bence bana kalırsa Taylor'ın en başarılı yeniden kaydı bu. O kadar başarılı ki bu albümün yeri bende ayrıdır. Bak, koyamadım. Şimdi eskiden Fearless'ın yeri bende ayrıydı. Taylor's Version gelince Fearless'ı bir anda dördüncü kategoriye attı benim için. Ve Taylor's Version'ı bende yeri ayrıdır oldu. Çünkü orijinal albümden çok daha iyi. Love Story'yi özellikle ilk çıktığı zaman Taylor's Version'ı neler hissettiğimi hatırlıyorum. O yüzden benim için Fearless Taylor's Version'ın bende yeri ayrıdır. Red Taylor's Version, ya Red öyle bir albüm ki hani şimdi ben bu Red Taylor's Version'ı da mevsimsel dinliyorum. Orijinalini de mevsimsel dinliyorum. Yeniden kaydını da mevsimsel dinliyorum. Çünkü ikisi de çok başarılı. Yeniden kaydında çok güzel wild parçalar var. Ve mesela Holy Ground'un orijinali de çok güzel. Yeniden kaydı da çok güzel. O yüzden asla karar veremiyorum. Ve Eylül-Ekim ayı geldiği zaman hem orijinalini hem de Taylor's Version'ını dinliyorum kafama göre. Speak Now Taylor's Version bir ara çok dinliyordum yine çıktığı zamanlar ama şu an o kadar dinlediğim bir albüm değil. 1989 Taylor's Version da gene bir ara çok dinliyordum ama şu an o kadar dinlediğim bir albüm değil. Benim sıralamam bu şekildeydi. Herkesin sıralaması tabii ki kendine özel. O yüzden yorum yapacaksanız saygı çerçevesi içerisinde yorum yaparsanız sevinirim. Bu tamamen bana göre kişisel bir tablo. Bu herkese göre değişebilir. Herkes burayı farklı kategorilendirebilir. Benimkisi bu şekildeydi. Ben bu şekilde yapmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmak istiyorsanız atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere.